Herkese merhabalar. Yeni bir içerikle birlikteyiz ama bu sefer beni çok heyecanlandıran ve gururlandıran bir içerik olacağını düşünüyorum. Çünkü yerli otomobilimiz TOG Teonef'i incelemeye geldik. Şu an Ankara'daki Söğütözü'ndeki deneyim merkezine geldim. Bugün aracı bir genel olarak sizle inceleyeceğiz. Ardından bir test sürüşüne çıkacağım ve test sürüşündeki deneyimlerimi size aktaracağım. Lakin test sürüşünde bize eşlik edecek kişinin görüntüsünün alınması ve sesinin kaydedilmesi yasak olduğu için buradan size çok fazla görüntü koyamayacağım. İzin alarak bir kısmını paylaşacağım ama deneyimlerimi size aktarmaya çalışacağım. Onun haricinde bu videonun özellikle Cumhuriyet Bayramımızın olduğu bu haftaya gelmesi de beni ayrıca mutlu etti. Hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve milli mücadelede yer almış herkesi rahmetle, minnetle, saygıyla buradan anarak videoya başlamak istiyorum. Karşımızda Mardin rengi Teonef var. İsterseniz önce ön tasarımla başlayalım. Burada bizi TOG sembolünün kalkanı olarak belirttikleri bir alan karşılıyor, siyah. Ve sol tarafta da Teonix'ten de alışık olduğumuz lale figürleri var ama bu sefer biraz daha agresif olarak yerleşmiş ve performansın ruhunu aktarmaya çalışmış. Solda ise gündüz farlarımız yer alıyor. Buna da kurt dişi diyenler mevcut. Teonef iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor. Standart menzil ve uzun menzil. Standart versiyonda 52 kW'lık batarya ile WLTP'ye göre karma yaklaşık 335 km, uzun menzilli versiyonda ise 88,5 kW'lık batarya ile yaklaşık 620 km menzil sunuyor. Bunlara ek olarak bir de Formor adında özel bir performans versiyonu var. Yine 88,5 kW'lık bataryaya sahip ama farkı 4 çeker sürüş sistemine sahip ve performans versiyonu olması. Diğer tüm versiyonlar ise arkadan itişli. Motor tarafında 160 kW güç yani yaklaşık 218 beygir ve 350 Nm tork üretiliyor. Bu da sıfırdan 100'e hızlanmayı yaklaşık 7 saniye civarında tamamlanmasını sağlıyor. Ayrıca Teonef, versiyon 1 ve versiyon 2 olmak üzere iki farklı donanım seviyesine sahip. Bu versiyonlarda iç ve dış tasarım detayları, teknoloji ve konfor özellikleri değişiyor. Üstelik bu donanımların üzerine isteğe bağlı olarak ek paketlerde satın alınabiliyor. Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak güvenliğini uluslararası standartlarda kanıtladı. TOG Teonef 5 farklı renkle Türkiye'nin ruhunu yansıtıyor. Mardin rengi, Mardin'in mavi badem şekeri tonuyla zarafeti ve sıcaklığı bir araya getiriyor. Anadolu'nun samimi dokusunu modern çizgilerle buluşturuyor. Urla rengi, Ege'nin özgür rüzgarlarını, eşsiz doğasının huzurunu yansıtıyor. Deniz kokusunu, rüzgarın serinliğini hissettiriyor. Oltu rengi gücün ve asaletin rengi. Erzurum'un meşhur oltu taşından ilham alıyor. Derinlik, kararlılık ve zarafeti simgeliyor. Gemlik rengi, doğduğu yerin rengi, Marmara'nın maviliğinden besleniyor. Suyun huzurunu, denizin dinginliğini ve sürdürülebilirliğini temsil ediyor. Kula rengi, ülkemizin kayaçları, vadileri ve milyonlarca yıllık doğal geçmişini anlatıyor. Zamanın izlerini taşıyan bu ton, doğanın estetiğini yansıtıyor. Teonef'te jant tasarımı da versiyonlara göre farklılık gösteriyor. Versiyon 1 modellerinde 5 paralel kollu türbin tasarımlı alaşım jantlar ve 18 inç lastikler standart olarak sunulurken, versiyon 2 ve Formor modellerinde ise daha iddialı bir görünüm sunan elmas kesim alaşım jantlar 19 inç lastiklerle birlikte geliyor. İsminden de anlaşılabileceği gibi Teonef fastback tasarımla geliyor. Bu sayede arka camla bagaj kapağı birlikte açılıyor ve geniş bir erişim alanı sunuyor. Otomatik bagaj kapısı standart olarak geliyor. 505 litrelik bagaj hacmi günlük kullanım için oldukça yeterli. Kenar kısımlarda yer alan pratik çengeller eşyaları sabitlemek için düşünülmüş. Arka koltuklar yatırıldığında ise toplam hacim 1350 litreye kadar ulaşıyor. Bagajın iki yanında ek depolama alanları, altında ise şarj kabloları veya lastik onarım kiti gibi malzemeler için ayrı bir bölüm bulunuyor. Bu da bagajın işlevselliğini arttıran akıllı bir detay olarak öne çıkıyor. Paralizot ise hareketli değil, sabitlenmiş yapıda yan taraftaki eklentileri çıkararak kolayca sökülebiliyor. Yükleme eşiği alçak tutulmuş, bu da eşyaları yerleştirmeyi kolaylaştırıyor. AC kapasitesi olarak Teonef 11 kW'lık maksimum güç alma değerine sahip. DC'de ise 180 kW'lık bir maksimum güç alabiliyor ve DC'de %20'den %80'e 28 dakikalık bir süre belirtiliyor. Öncelikle arka koltuktayım.
1.80 boyum var ve diz mesafem böyle gördüğünüz gibi bir karış. Tabii bu koltuk biraz daha öne çekilebilir. Önde alan var. Diz mesafesi olarak oldukça yeterli olduğunu söylemeliyim. Tavan mesafesi olarak ise gördüğünüz gibi 1.80 boyum var ve 3 parmak, 2,5 parmak anca mesafe var. Bu da boyunun 1.80'den uzun olan kişiler için bu aracın tavan yüksekliğinin bir sıkıntı olabileceğini bana düşündürtüyor. Aynı zamanda tabii ferahlık hissi olarak düşünürsek yani fena değil. Burada kapı açma kulbumuz ve cam açma butonumuz. Burada ambiyans aydınlatmamız, Meriden ses sistemimizin hoparlörünün yer aldığı bölüm bulunuyor. Ambiyans aydınlatma gayet güzel duruyor ama şu bölge çok plastik geldi bana. Sert plastik burası ve pek hoşuma gitmedi açık konuşmam gerekirse. Camdaki görüş hizası da biraz daha buranın yüksek olmasını tercih ederdim. Birazcık oradan basıklık veriyor. Ama faceback bir araba olmasında bunda etkisi var tabii ki. Camın maksimum açılma seviyesini size göstereyim. İşte bu çok güzel. Yeni arabaların birçoğunda bildiğiniz gibi şuraya kadar geliyor ve daha fazla açılmıyor ama Teon F'te tamamen açılabilen bir cam var. Arka koltuğa baktığımızda diz mesafesi zaten gayet yeterli demiştik. Burada file var. Çok basit durduğunu söylemem lazım bunun. Onun haricinde klima alanımız var. Yine bence çok basit duruyor. Çok ucuz plastik gibi duruyor. Ve burada arka iki koltuk içinde koltuk ısıtmayı ayarlayabileceğimiz butonlar yer alıyor. Bunlar da 2 kademeli gördüğünüz gibi. Burada da bir Type-C çıkışı var. Bence şu alan, yani şöyle elektroniğin koyulduğu bir arabada bence bu alanın da daha dijital olmasa bile daha estetik bir tasarım yer alması gerekiyordu. Diğer taraftan da kapıyı göstereyim size. Şimdi bu arabada koltuk olarak bildiğiniz gibi Teon F'ler V1 ve V2 olmak üzere 2 versiyon var. V2 versiyonda siyah döşeme seçtiğiniz zaman kumaşla vegan deri karışımı bir koltuk sizi karşınıza çıkıyor. Eğer V1 seçerseniz kumaş, beyaz döşeme seçerseniz de sadece vegan deri olan koltuklarla aracınızı teslim alıyorsunuz. Buradan bagaja herhangi bir erişim yok. Şöyle. Evet. Onun haricinde burada bir tavan aydınlatmamız var. Bunun dokunmatik olmasını yeğlerdim ama şöyle bir basmatik. Tabii bu tercih meselesi. Belki de bu daha işlevsel gelebilir birçok kişiye. Ekstra para vererek şöyle bir cam tavan satın alabilirsiniz. Ama bu cam tavan herhangi bir perde içermiyor. Perdeyi 8.000 lira şu anki fiyatıyla vererek satın alabiliyorsunuz. Ve bu perdeler de geçmeli perde. Yani öyle otomatik perdelerden değil. Cam tavanın ne kadar güneş yansıttığı, ne kadar verimli olduğunu ancak yaz aylarında göreceğiz. Şu an kışa giriyoruz. Temmuz-Ağustos aylarında belli olacak ama bence artık her arabada en azından bir elektrostatik perde, Audi'lerin de kullandığı gibi yer alması şık olacaktır. Şimdi araçta cam tavan olması çok güzel. Toplum olarak bizim olmazsa olmaz araba alırkenki opsiyonlarımızdan birisi cam tavan özelliği ki araca da çok ferahlık katan bir özellik ama ülkemiz 4 mevsimi yaşayan ve bunu uçlarda yaşayan bir ülke. Bu sene mesela Ankara'da 40 dereceleri gördük. Antalya falan daha da uç ekstrem sıcaklıklara gitti ve küresel ısınma muhabbetiyle daha da sıcak dönemler görebileceğiz gibi duruyor. Böyle olduğunda da bu cam tavan mesela Tesla'da yansıtıyor diyor ama belirli bir sıcaklık üstünde gerçekten işkenceye dönüyor. Bu yüzden de buraya bir perde konması yakışık alırdı Teonix'te olduğu gibi. Konmaması bence bir eksiklik olmuş. Bir de cam tavanla ilgili sevmediğim bir diğer noktayı belirteyim. Şöyle bir alanımız var gördüğünüz gibi. Cam tavan ortada ince bir alanda kalıyor. Şimdi ön koltuğa geçtim. Gelin birlikte bu akıllı cihazı bir inceleyelim. İlk dikkatimi çeken şey ön kaportadaki detay oldu. Gördüğünüz gibi şöyle gelip şöyle bir incelme yapıp tekrar yükseliyor. İlk dikkatimi çeken nokta bu oldu. Klima menfezlerimiz böyle bir hatta bulunurken bizi burada 12 inçlik bir sürücü ekranı karşılıyor. İşte vitesinden tutun medya ayarından işte kapı açık kapalı, sürüş modları, hız gibi özellikleri görüntüleyebileceğimiz bir sürücü ekranı 12 inçlik. Bunun beraberinde yan tarafta 29 inçlik bir ekran yer alıyor. Bu ekran aslında parçalı gibi duruyor ama tek bütün bir ekran. Bu ekranı böyle bölünmüş şekilde. Burada da kaç parçaya bölünmüş? Şurada bir küçük alanımız var. Burada bir, burada bir olmak üzere. Şurayı 3 artı 1, 4 diyebiliriz. Bir de sürücü ekranımız yer alıyor dedik.
Aşağıda ise 8 inçlik yine dokunmatik olarak kontrol edebileceğimiz aracın beyni diyebileceğimiz ekran yer alıyor. Şimdi niye aracın beyni? Çünkü bu gördüğünüz ekranların, sağ taraftaki ekranların hepsinin ayarını ve aracın birçok özelliğinin kontrolünün yapıldığı ayarın yer aldığı ekranımız bu. O yüzden buna aracın beyni demeyi ben tercih ediyorum. İşte buradan neyi ayarlayabiliyoruz? Mesela buradan klimayı ayarlayabiliyoruz. Şöyle tıklayayım. Gördüğünüz gibi. Veya işte buradan neyi ayarlayabiliyoruz? Şunlar bizim yukarıdaki ekranlarımız. 3'e bölünmüş diyorduk. Buraya ben istediğim uygulamayı sürüklediğim zaman şöyle gördüğünüz gibi ekranda da değişiyor. Attığımız zaman buraları kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda şuradan aracın temel özelliklerini de kontrol edebiliyoruz. Arka sis farı, çevre görüş, bagaj açma, vale modu, şarj, iklimlendirme gibi. Profil ayarımız gibi. Mesela şarja basayım. Şu an %44'te 268 WLTP değeri olarak bize şarjı da gösteriyor. Ya mesela şöyle çok garip bir şey de var. TOG'larda bildiğiniz gibi birçoğunuzun. Kabin monitörü diye bir şey var. Bunu buraya attığım zaman şuradaki kameradan beni çekiyor. Aracın içini buradan görebiliyorsunuz. Araç hareket ederken de görebiliyorsunuz. Merhaba. Bu kamera sayesinde aynı zamanda da bu bazı Meet uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. İşte arabayı sürerken aynı zamanda konferans yapabiliyorsunuz. Bence bu çok güzel bir özellik ve birçok markada hatta %90'ında olmayan bir özellik. Hani eğer böyle meetlere katılan, sürekli iş hayatının içinde olan biriyseniz ve sürekli yol yapıyorsanız sizin hayatınızı kurtarabilecek özelliklerden bir tanesi bu olacaktır. Onun haricinde şu an ilk ekranda gördüğünüz gibi bir sanat modu var bu arabada. Bakayım onu değiştirebilecek miyim? Şöyle gördüğünüz gibi buradan da belirli sanatsal portreler, tablolar yer alıyor. Onları değiştirebiliyoruz. Burada içerik hakkında, içeriği yapan, müziği yapan künyesi de yer alıyor. Bunu yaya da biliyorsunuz. Yani bunda şöyle bir özellik de var bu araçta. 3 ekranı tek ekran olarak kullanabiliyoruz. Bu da ayrıca bir estetiklik, şıklık katıyor. Şuradan kendimi kaldırayım, çok garip hissettim. Şöyle göstereyim size sanat şeylerini. Mesela Ayder diyor. Hemen bir Karadeniz turumuzu yapalım. Gündüz olsun. Ayder'i ortaya attık. Şimdi şuraya navigasyonu atayım. Bu ekranlarla ilgili çünkü en çok merak edeceğiniz nokta ekranın kararlılığı ve dokunmatiğin ne kadar iyi olduğu, ne kadar iyi tepki süresi olduğu. Şimdi buraya gezi attım. Şöyle göstereyim size. Yani şimdi yine dürüst bir yorum yapacağım. Önceki versiyonlara göre çok daha stabilleştirildiği belli. Ancak gördüğünüz gibi hafif bir geri tepkimi oluyor. Tesla ile bunu kıyaslarsam, kendi aracım Tesla olduğu için Tesla diyorum. Tabii ki Tesla çok çok daha üstün ama Tesla zaten öne çıktığı alan bu. Bakın şöyle genişlettim ekranı. Yani bu çok güzel bir özellik şu an. Çok estetik ve çok işlevsel de olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi yani kararlılığı fena değil. Mükemmel değil ama gayet iyi. Burada değineceğim başka bir nokta ise şurada bir ön kamera var. Bu kamera sürücüyü algılıyor, profilinizi algılıyor. İşte aynı zamanda uyuklama uyarısı vesaire tarzı gibi modları algılamasını yapan sürücü kamerası bu. Ama bunun yeri benim hoşuma gitmedi. Yani veya burada olabilir okey ama ya baksanıza kocaman bir kamera karşınızda size bakıyor. Ya estetik bir araç tasarlıyorsunuz ama böyle bir kamera koyuyorsunuz. Bu benim hoşuma hiç gitmedi. Eleştireceğim noktalardan birisi de bu olur. Onun haricinde devam edersek burada bir kaplamamız var. Bu gayet güzel duruyor ama şurada yine bizi bir sert plastik karşılıyor. Burada bir gözümüz var. Gayet yeterli. Burada uçak koluna benzeyen bir kol tasarımımız var. Burada da işte vitesimizin geçişini ayarlıyoruz. R, N, D, P. Buradan P'ye basıp geçebiliyoruz. Ekranlardaki kontrolümüzü, sesi ayarlayabileceğimiz bir joystick'imiz yer alıyor. Yani bu kadar ekran olup ekranın kontrolünün pratik olması çok önemli. Özellikle şoför için ve bence bunu sağlayabilmişler. Buradan da el frenini ayrıca ayarlayabiliyoruz. Şurada gördüğünüz alan versiyon 2'lerde kablosuz şarj yer alıyor. Kablosuz şarj versiyon 1'lerde yer almıyor. Kablosuz şarj özelliği alanı. Buraya telefonunuzu koyduğunuz zaman
telefonunuz gördüğünüz gibi şarj olmaya başlıyor. Keşke soğutmalı olsaydı ama yani çok da sıkıntı değil. Lakin şöyle bir şey var. Bu telefon 14 Pro Max ve bundan sonra boyutlar biraz büyüdü telefonlarda, biliyorsunuz ki yine buraya sığıyor onlar. Ama bu boyut büyüme olayı böyle devam ederse bakın gördüğünüz gibi neredeyse 0'a 0 olacak. Bu alan şarj için kullanışsız olabilir ki şöyle filan da yani araç giderken koyamayacağınızı düşünürsek sıkıntı çıkartabilir. Ön alanda şöyle bir iki tuş var. Bu iki tuştan araç sürüş sırasında rejeni ayarlıyorsunuz. Rejen frenini 3 kademeye kadar ayarlayabiliyorsunuz veya kapatabiliyorsunuz. Kapattığınızda normal bir araba gibi 0 rejen giderken 3 kademede tam kapasite rejen kullanarak aracı kullanabiliyorsunuz. Ayrıca iki tuşa basılı tuttuğunuz zaman araç sürüş modu değiştirme alanı geliyor. Üst taraftaki bakın şimdi iki tuşa basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi Spor, Eco, Konfor gibi modlar var. Spor modda direksiyon daha sert oluyor. Konfor'da daha direksiyon yumuşak oluyor. Ama herhangi bir süspansiyonda değişiklik olmuyor. Süspansiyon olarak da değinmişken ön tarafta MacPherson'lar var. Arkada da bağımsız çok kollu süspansiyon sistemi var ve süspansiyonun oldukça konforlu olduğunu söylemeliyim. Test sürüşü deneyim aktarmalarını birazdan yapacağım zaten. Aracın içinde kimse gelmeden hızlıca incelememi yapayım. Burada 2 adet bardaklıklar bence çok pratik bir yerde ve güzel duruyor. Şuraya da başka şeyler koyabilirsiniz. Burası güzel olmuş, bu alanı beğendim. Bu alanın tabii elektrikli arabanın getirisi olarak şöyle ön tarafında gayet boş bir alanımız var. Gördüğünüz gibi. Ve şuradan koldan devam edeyim. Burada kolu kaldırdığımız zaman şöyle bir gözümüz daha var. Bunu da kaldırdığımız zaman şöyle bir bölme bizi karşılıyor. Burada 2 adet tip C ve gördüğünüz gibi şöyle bir çıkışımız var. Burada göz olarak gayet işlevsel. Belki şöyle bir şey yapılabilirdi. Hani bunun altında bir alan, bu Hyundai grubunda veya işte Tesla'nın yeni ucuz versiyonunda düşündüğü gibi şu alanın altında bir boş alan yapıp orayı da göz olarak kullanmamız sağlanabilirdi. Torpido genişliğimiz standart bir torpido var, aydınlatmalı. Bu da işlevsel duruyor. Meridian ses sistemlerini yine ayak altında görebiliyoruz. Şurada araç içi biraz önce de belirttiğim gibi kamera var. Basmatik olarak iç aydınlatmamız yer alıyor. Makyaj aynası kısmına gelirsek şöyle beyaz aydınlatmalı. Yine güzel bir ayna bizi karşılıyor. Çok karşılıyor dememeye laf etmiştiniz ama yine dedim, kusura bakmayın, alışkanlık işte. Şimdi V1'de paketle geliyor. V2'de ise standart olarak kararan iç dikiz ayna var. Şöyle göstereyim. Bu V2 koltuklarımız deri kumaş karışımı bu versiyonda ve V2 versiyon. Ve burada şöyle bir kaplamamız var, oldukça şık duran. Şimdi 6 hoparlör standart olarak geliyor. Meridian ses sistemi için ekstra para vermeniz gerekiyor. Toplam 3 adet USB-C çıkışı yer alıyor. İkisi önde gösterdiğim gibi, biri arkada. Kablosuz şarj V2 ve V2 For More versiyonda var. Anahtarsız çalıştırma tüm versiyonlarda var. Anahtarsız giriş sadece V2'lerde var. Eğer V1'lerde anahtarsız giriş istiyorsanız da paket alırsanız var. Standart olarak yok. Kartla giriş ve çalıştırma standart, NFC özellikle standart olarak var. Bu da size bir anahtar kart veriyorlar. Bunu kapının yanına B sütununa okutuyorsunuz. Kapı açılıyor. Bindikten sonra da aracınızı çalıştırıyorsunuz. Güvenlik konusuna gelirsek tabii ki en önemli şey güvenlik. Bu aracın bu konuda hiç düşünmeye bile gerek yok. Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alan ve 2025 yılının en güvenli araçlarından birisi olarak seçilen bir arabadan bahsediyoruz. Hem Teon-X hem Teon-F. Bununla da gurur duyuyorum. 7 adet hava yastığı yer alıyor. Yokuş kalkış desteği yer alıyor. Yokuş iniş hız sabitleyici var. Lastik basınç ikazı var. V2 versiyonlarda 360 derece kamera yer alıyor. V1 versiyonlarda ise geri görüş kamerası yer alıyor. Bunlara ek olarak yine bu aracın en güzel özelliklerinden birisi, kameraya ek olarak ön arka park sensörü yer alıyor. Bu da şu avantajı sağlıyor. Size daha milimetrik, daha ince park edebilmenizi sağlıyor. Daha hassas ve hızlı tepki süresi alabiliyorsunuz. Mesela Tesla'lar kamera sistemi kullanıyor. Kameranın kirliliğine göre, duruma göre bazen sapıtabiliyor ve hassasiyetinde de sıkıntı olabiliyor. Yani ben her zaman tedirginlik yaşıyorum ama bu park sensörü olayı güzel oluyor. Trafik işaret algılama var. Ona bağlı olarak size sürekli şerit takip var. Uyarılar verebiliyor. Ekranda gösteriyor. Çok öten bir araba hatta. Araca her bindiğinizde bu uyarı seslerini kapatmanız gerekiyor. Onu da belirtmem lazım.
Kapı açarken tehlike uyarısı var. Şeritten ayrılma, akıllı şerit var, dur kalk var, ön çarpışma uyarısı var, acil durum frenleme var ve işin güzel kısmı şu. Bu güvenlik önlemlerinin hepsi doğal olarak V1 ve V2 standart uzun menzil hepsinde var. Isıtmalı arka koltuk dedim ama ısıtmalı arka koltuk V2'de yine paket olarak geliyor. 12 voltluk güç çıkışı bagajda standart olarak hepsinde var. Standart olarak soğutma özellikli ön kol dayama hepsinde var. Çift bölgeli otomatik klimayı söylememe gerek yok zaten. Şimdi videoya kendi arabamda devam ediyorum. Bunun nedeni şu, showroom'da çektiğim için showroom gürültülü, insanlar gelmeye başladı. Ben pazar sabah geldim kimse olmasın diye ama insanlar gelmeye başladı. Bir de arkada müzik çalıyor, malum YouTube telif muhabbetleri vesaire. Şimdi arabanın içinde sessiz net bir şekilde deneyimlerimi aktarmaya devam edeyim. Şunu eleştirmek istiyorum. Ön kaput içinde, kaputu kaldırdığınız zaman sizi bir alan karşılıyor. Burada elektronik devreler, cam suyu koyabileceğiniz alan gibi mekanizmalar var. Ancak fazla karmaşık ve gereksiz, yani içten yanmalı bir arabaya binmiyoruz ve bunları ben görmesem daha güzel olur diye düşünüyorum. En azından belki ön kaput açılmayabilirdi veya farklı bir şey yapılabilirdi. Mercedeslerden alışık olduğumuz gibi cam suyunu başka bir yerden koyabilirdik. Ha diyeceksiniz ki olsa ne olur? Yani bence estetiği öldüren bir şey olmuş. Videonun başında da belirttiğim gibi bugün ayrıca bir de test sürüşü randevusu aldık. Test sürüşünü de abim de ben de gerçekleştirdik. Öncelikle sürüş deneyimiyle başlayalım. Ülkemiz şartlarında, ülkemiz yollarında en önemli konulardan biri olan süspansiyona değinmek gerekirse özellikle çukurlara da girdik, test ettik. Süspansiyonların oldukça konforlu olduğunu belirtmem lazım. Ülkemiz yol şartlarına uygun bir araba yapmışlar bu bakımdan. Önde Mark Persson zaten standart bildiğimiz gibi, arkada da çok kollu bağımsız süspansiyonlar bu araçta yer alıyor. Daha doğrusu Teonef'te yer alıyor. İvmelenme olarak bazı arabalarda bildiğiniz gibi gaza basıyorsunuz, ivmelenme yavaş yavaş güç geliyor ve hızlanıyor. Lakin Teonef'te gaza bastığınız gibi, daha doğrusu şöyle, tapa gaz bastığınızda anında gücü aktarabiliyor araç size. Gaz pedalında bir alan var. İlk alan böyle biraz daha boş alan gibi, ölü bölge gibi. Ortadan sonra verdiğiniz her tepkiyi direkt almaya başlıyor. Daha hassas bir konuma geçiyor. Konfor olarak değinmek gerekirse şoförün konforu gayet iyi. Arka için ise şunu diyebilirim. Yani arka için de genel koltuk konforu vesaire güzel. Süspansiyonlar da yeterli ama Ioniq 6'da da sevmediğim bir olay vardı. Bu araçta da, o araçta da aynısı var. O da şu, batarya altınızda olduğu için, araçta sedan tipi olduğu için arka koltukta birazcık ayaklarınız yukarıda kalıyor. Ve arka koltuk için baldır desteğinin bu oturuş pozisyonunda yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu uzun yolda arka yolcuları rahatsız etmeyebilir. Yani deneyimleri göreceğiz ama o benim biraz dikkatimi çekti. Onun haricinde gerek aracı sürerken gerek arkada da gayet konforlu bir deneyim yaşadım. Genel yorumlarımı yapmam gerekirse sürüşünden de keyif aldım, yolculuğundan da keyif aldım. Gayet tercih edilebilir bir araba. Peki Teonix mi, Teonef mi ikilemine gelirseniz fiyatlar aşağı yukarı aynı. Teonix daha ferah bir hava sunarken Teonef biraz daha dar. Bazı noktalarda belki biraz daha klostrofobik. Ama Teonef'te de daha sürüş keyfi odaklı, daha yolu hissedebileceğiniz bir araç deneyimi size sunuyor. Ayrıca Teonef'in menzili ve sürtünme katsayısının 0.24 olmasıyla yakıt tüketiminin Teonix'e göre düşmesi, menzilinin artması, en büyük özelliği 600 kilometrelerden bahsediyoruz ki bu da günümüz elektrikli arabaları için mükemmel bir değer diyebiliriz. Yazılımlı versiyon 2 yeni bir yazılımla geliyor. Microsoft'la da anlaşma yaptılar. Yapay zeka destekli bildiğiniz gibi araba. Bu versiyon 2'de ekranlar daha hızlı, daha akıcı ama yine süper akıcı bir ekran yok. Hafif gecikmeler yaşanabiliyor ama sıkıntı yaratacak düzeyde mi? Ben kullanırken değildi ama bildiğiniz gibi bu çok değişken bir şey. Şu an değilken öğleden sonra olabilir. Bir anda değişebilir bu durum. Bana o güvenini vermedi çok fazla. Tabii Tesla'dan sonra yorum yapıyorum. O da bir gerçek. Tesla'nın ekran akıcılığı hiçbir arabada, hiçbir cihazda resmen yok. Yani yeni yazılım Teonix'e de yakında gelecektir. Bir yığın finansman, kampanya seçenekleri mevcut.
tercih edilebilir mi, kim tercih etmeli konusuna gelirsek, şöyle, tercih edilebilir mi? Bence bu araba için bir hakaret olur. Bu araba çünkü gerçekten kaliteli ve güzel bir araba yapmışlar. Ben bugün tekrar araba alacak olsam ilk üçümde yine Tesla yer alırdı. T10F yer alırdı büyük ihtimal. Ya T10X ya T10F yer alırdı. İkisinden biri mutlaka yer alırdı. Ve en ağır basan adaylardan birisi de TOG olurdu bence. Bugünkü durumuyla. Menzil avantajı, konforu, donanımı oldukça etkileyici. Ve rakiplerinin birçoğunun önünde. Ayrıca Euro NCAP'ten de 5 yıldız alıp güvenlik testlerinde bu kadar kendini kanıtlaması da gurur verici bir olay. Şeye de değinmek istiyorum. Yani geçtiğimiz gün Tesla envanterden kuzenime araba almaya çalıştık. Son envanterde, 23 Ekim envanterinde alamadık. Dürüst olmak gerekirse. Karşımıza gelmesine rağmen sürekli arabalarını aldığımızda aradığınız araç bulunamıyor hatası, klasik hatayı aldık. Ve yani şunu dedik, tamam alamadık, çok güzel. Bir daha ne zaman envanter açılacak? Hiçbir bilgi yok. Yeni envanterlerde hangi arabalar yer alacak? Hiçbir bilgi yok. Bu bizdeki Premium SR ne olacak? Üretim duracak mı? Türkiye'ye gelecek mi? Herhangi bir net bir ağızdan bilgi yok. Ya bunları düşününce ben açıkça çok fazla sinirlendim. Tesla Türkiye'nin yani artık birazcık gerek hedef kitlesine gerek sattığı kitleye biraz daha değer vermesi. Yani artık sorun nereden kaynaklı bilmiyorum. Global'in Türkiye'ye verdiği değerden dolayı mı yoksa Türkiye'nin üzerine düşeni yapmamasından dolayı mı hiçbir fikrim yok ama bu kısmı da beni ilgilendiren bir konu değil. Tesla Türkiye'nin artık ipi iyice eline alıp bazı konularda daha hassas davranması gerekiyor. Daha açıklayıcı, daha detaylı davranması gerekiyor. Yani insanlar bir ürün almak istiyor ve bu ürünü alırken gerçekten rezil oluyorlar. Ve ayrıca bildiğiniz gibi bot skandalları vesaireler vardı. Hani çözüldü deniyor. Çözülmüş olabilir. Bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum. Ancak yine birçok kişi istediği aracı alamadı. Düşünsenize yani arabayı alabilmek için rengi falan geçtiniz, istediğiniz şeyi geçtiniz. Hangisini alabilirsem diye saldırıyorsunuz. Sanki size üstüne para vereceklermiş gibi. Bu çok saçma. Bunun çözülmesi lazım. Bu kadar da değer ve ilgi görüyorsun Türkiye'den. Buna yönelik hamlelerin yapılması gerekiyor. Tamam 40-45 gün yasası var dedik. Hani araç alındıktan sonra teslim edilmesi gerekiyor diye bir kanun maddesi var ama yani bu bir bahane artık. Buna da bir çözüm geliştirmen lazım. Sen dünyaca bir markasın. Diyerek buradaki eleştirimi de sistemimi de size aktardıktan sonra mesela işte kuzenime Tesla bakıyorduk alamadık. Şu an TOG incelemeye başladık. Şunu söylemeliyim hani Tesla alamadık TOG alıyoruz gibi bir şey de olmasın. TOG gerçekten güzel. Kendi bir hedef kitlesi var. Şöyle bir şey diyebiliriz. Tesla tamamen elektronik endeksli. TOG'sa gelenekselle elektronik arasında bir yerde. Bu bakımdan hani o tip bir arayışı olanların daha çok ilgisini çekecektir. Kısaca ben memnun kaldım T10F'den. Ama T10F mi T10X mi derseniz bu benim için büyük bir soru işareti olurdu. T10X'in o ferahlığı hoşuma gitti. Orada beni bir düşündürtürdü. Ayrıca şunu da belirtmek lazım. Burada eleştiri yaparken hemen TOG'a da eleştirimi yapayım. Keşke Türkiye'de daha güzel bir fiyat politikası uygulayabilselerdi. Evet kredi, finansman destekleri çok güzel ama keşke bana sorarsanız fiyatı biraz daha düşürebilselerdi. O zaman piyasayı tamamen alt üst edebileceklerine inanıyorum. Mesela NMC bataryaya sahip, 88 kW'lık bir bataryaya sahip. Bunun yerine LFP batarya, maliyeti çok daha düşük bir batarya. Tercih edilip daha ucuza mal edip fiyatı biraz daha düşürmek olabilirdi. Tabii ben şu an dışarıdan yorum yapıyorum. İşin içinde nasıl anlaşmalar, neler var vesaire. O bakımdan yorum yapamıyorum ama bir kullanıcı olarak keşke öyle olsaydı. Keşke herkese ekonomik olarak hitap edebilen bir markamız olsaydı. Almanya'dan daha pahalıya değil daha ucuza alabiliyor olsaydık. Gerekiyorsa devlet desteğiyle ve markamıza sahip çıksaydık. Daha iyi yerlerde görseydik ve bugün Tesla'ymış, Volkswagen'miş, Audi değil TOG'un hangi modelini alacağız diye birbirimizle rekabete giriyor olsaydık. Ben Tesla'nın bu SR versiyonunu Mayıs'ta aldım ve 1.900.000 aldım renkten dolayı. 1.800.000 bandındaydı fiyatı. O dönem ben bunu aldığımda Almanya'daki satış fiyatından daha ucuz aldım. Ve Almanya'da Giga Berlin'de üretiliyor bildiğiniz gibi Türkiye'ye gelen arabalar. Lakin benim Bursa'da üretilen kendi arabam Almanya'da
benden daha ucuza satılıyor. Bu da beni çok üzüyor. Ama bunlar da çözülecektir diye ben gönülden umut ediyorum. Böyle bir oluşum olduğu için de gerçekten çok mutlu ve gururluyum, tekrar dediğim gibi. İnşallah herkesin alabileceği ekonomik duruma gelecektir bu araba. Birçok farklı modeliyle ucuz, premium her kitleye hitap edecektir. Ve yollarda gerek Türkiye'de, Avrupa'da, Orta Doğu'da ve diğer yerlerde TOGG'un baskınlığını görerek gurur duyacağız. Buna da inanıyorum diyerek burada videonun sonuna geldim. Ayrıca içerikleri beğeniyorsanız, beğeni atarsanız, yeni gelen özellik hype yaparsanız ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bunun haricinde TOGG sahibi, Teonix ve Teonef sahibi olanlar videonun altında araçla ilgili olumlu olumsuz yorumlarını, tavsiye edip etmediklerini belirtirse aracı düşünenler için çok güzel bir yönlendirme olur diyerek hepinizi selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum video izlediğiniz için ve yorumlarınızı bekliyorum.